Her hücre hangi proteinin ne zaman üreteceğini nasıl biliyor? Bu bilgi nerede saklanıyor? Bugün yaşamın genetik hafızası olan nükleik asitleri ve hücrede birçok süreci düzenleyen vitaminleri keşfedeceğiz. Aslında yaşamın talimat kitabını açıyoruz. Vücudunuzdaki trilyonlarca hücre nasıl oluyor da aynı talimatlara göre çalışıyor, hiç düşündünüz mü? Bu talimatlar rastgele değil, hücrede saklanan özel bir bilgi sistemine dayanır. Bugün yaşamın genetik hafızası olan nükleik asitlerin bu bilgiyi nasıl depolayıp aktardığını keşfedeceğiz. Nükleik asitler, yapılarında fosfat grubu, 5 karbonlu şeker, pentoz ve azotlu organik baz, pürin veya pirimidin bulunduran nükleotitlerin polimerleridir. Hücrenin bilgi taşıyan molekülleridir ve protein sentezi süreçlerini yönlendirerek canlıların kalıtsal özelliklerini belirler. Bölünme, büyüme, gelişme ve enerji dönüşümleri gibi hayati olaylar doğrudan ya da dolaylı olarak nükleik asitlerin kontrolünde gerçekleşir. Bu süreçlerde kullanılan proteinlerin yapı ve fonksiyonlarını belirleyen amino asit dizileri, nükleik asitlerden oluşan ve gen olarak bilinen kalıtsal birimler tarafından belirlenir. Nükleotitler, yapılarında riboz şekeri bulundurduğunda ribonükleotit ve deoksiriboz şekeri bulundurduğunda ise deoksiribonükleotit olarak adlandırılır. Nükleotitlerin yapısında bulunan azotlu organik bazlar pürin ve pirimidin olmak üzere iki çeşittir. Azotlu organik bazlar kimyasal yapıları, moleküler boyutları ve biyolojik rolleri açısından belirgin farklılıklar gösterir. Pürinler, iki halkalı yapılarıyla pirimidinlerden daha büyük ve karmaşıktır. Guanin ve adenin pürin bazlarıdır. Pirimidinler ise tek halkalı yapıya sahip olup sitozin, timin ve urasil bazlarını içerir. Nükleotitler, fosfat grubu ve pentoz şekerleri arasında kurulan fosfodiester bağlarıyla polimerleşir. Bu bağın oluşumu sırasında su molekülü açığa çıkar, dehidrasyon reaksiyonu. Fosfodiester bağları, nükleik asit zincirlerinin omurgasını oluşturan güçlü kovalent bağlardır. Bu sayede nükleotit polimerlerinin, nükleik asitlerin yapısal bütünlüğü sağlanır. Biyolojik sistemlerde deoksiribonükleik asit, DNA, ile ribonükleik asit, RNA olmak üzere yapısal ve işlevsel olarak birbirinden farklı iki nükleik asit çeşidi bulunur. Yapısal olarak karşılaştırıldığında DNA deoksiriboz şekeri içerirken RNA riboz şekeri içerir. DNA'da azotlu organik baz olarak adenin, timin, guanin, sitozin bulunurken, RNA'da adenin, sitozin, guanin ve urasil bazları bulunur. Hücrelerde DNA genellikle çift sarmallı bir yapı oluştururken, RNA tek sarmallı bir yapıya sahiptir. DNA ve RNA fonksiyonları açısından karşılaştırıldığında, DNA'nın genetik bilginin uzun süreli depolanmasında ve aktarılmasında görevli olduğu, RNA'nın ise genetik bilginin aktarılması ve protein sentezi gibi süreçlerde aracı olarak görev yaptığı görülmektedir. DNA'nın çift sarmal yapısında her iki iplikte karşılıklı gelen nükleotitlerin bazları arasında hidrojen bağları kurulur. İki iplik arasındaki eşleşmeler DNA'nın sarmal yapısının oluşmasında ve bütünlüğünün korunmasında görevlidir. Bir zincirdeki adenin bazı daima karşı zincirdeki timin bazıyla, guanin bazı ise sitozin bazıyla eşleşir. Dolayısıyla her zaman bir pürin bazının karşısına bir tane pirimidin bazı gelir. Bu kural komplementer baz eşleşmesi olarak adlandırılır. Çift sarmal DNA'daki adenin bazlarının sayısı timin bazlarının sayısına, guanin bazlarının sayısı ise her zaman sitozin bazlarının sayısına eşittir. Dolayısıyla çift sarmal yapısında DNA'daki toplam pürin sayısı yani adenin artı guanin toplam pirimidin sayısına yani sitozin artı timine eşittir. Ayrıca DNA çift sarmalının yapısında adenin ve timin arasında ikili hidrojen bağı, guanin ve sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı bulunur. Evet gençler, şimdi nükleik asitler videosunu izleyelim. Merhaba, biliyor musunuz? Tüm canlıların aslında ortak bir dili var. Evet, yanlış duymadınız. Ve bu dil bildiğimiz harflerle değil, moleküllerle yazılıyor. İşte bugün yaşamın bu inanılmaz gizemli alfabesini, yani nükleik asitleri hep birlikte çözmeye başlıyoruz. Şöyle bir düşünelim.
Sizi bir ağaçtan, o ağacı küçücük bir bakteriden ayıran şey en temelinde ne olabilir? Yani bu kadar farklı canlıyı birbirinden eşsiz kılan o biyolojik komutlar neler? İşte bizi biz yapan o talimatların sırrı, adını belki de sıkça duyduğunuz ama tam olarak ne olduğunu merak ettiğiniz o moleküllerde gizli, nükleik asitlerde. Peki, yol haritamızda neler var? Önce yaşamın bilgi kodlarına genel bir bakış atacağız. Sonra bu kodların en küçük yapı taşı olan nükleotidi mercek altına alacağız. Ardından sahnede iki büyük usta var. DNA ve RNA. Onları karşılaştıracağız. Ve en sonunda DNA'nın o meşhur çift sarmal yapısının sırlarını aralayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet, ilk durağımız yaşamın bilgi kodları. Bakalım nükleik asitler hücrenin içinde tam olarak ne iş yapıyor, nasıl bir rol üstleniyorlar? Şöyle düşünün, nükleik asitler aslında hücrenin CEO'su gibi. Bütün kritik kararlar onlardan çıkıyor. Büyüme, bölünme, onarım, her şey. Vücudumuzdaki her bir proteinin, yani bizi oluşturan temel yapıların nasıl üretileceğine dair tüm talimatlar, DNA'nın gen adını verdiğimiz o özel bölümlerinde kodlu bir şekilde duruyor. Resmen bir emir komuta zinciri. İyi ama bu kadar devasa bilgi molekülleri neyden yapılıyor? Hani bir duvarı oluşturan tuğlalar vardır ya, işte şimdi biz de bu dev yapıyı inşa eden o tek bir tuğlayı, yani nükleotidi yakından tanıyacağız. Bakın, her nükleotit aslında 3 basit parçadan oluşuyor. Bir fosfat grubumuz var, bir tane 5 karbonlu şekerimiz, bir de azotlu organik baz dediğimiz bir yapı. Bu 3 parçayı bir arada tutan şey ne peki? Kimyasal yapıştırıcılar gibi düşünebileceğimiz ester ve glikozit bağları. İşte bu bağlar sayesinde bütün yapı tıkır tıkır sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi nükleotitler taşıdıkları şekere göre ikiye ayrılıyor. Eğer şekerimiz deoksiribozsa bu nükleotitler birleşip DNA'yı oluşturuyor. Eğer şekerimiz ribozsa o zaman da RNA meydana geliyor. Yani aradaki fark ne? Küçücük tek bir oksijen atomu. Ama inanın bana, bu minicik fark bu iki molekülün kaderini ve görevlerini tamamen değiştiriyor. İnanılmaz değil mi? Gelelim nükleotidin üçüncü ve en havalı parçasına. Azotlu bazlar. Bunlar aslında genetik alfabemizin harfleri. Bu harflerin de iki ailesi var. Pürinler yani adenin ve guanin çift halkalı daha büyük yapılar. Diğer aile pirimidinler ise yani sitozin, timin ve RNA'da göreceğimiz urasil tek halkalı daha küçük yapılar. Bu büyüklük küçüklük meselesi çok önemli. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Peki, tamam. Elimizde bu tek tek nükleotitler var. Bunlar nasıl bir araya gelip o upuzun zincirleri oluşturuyor? İşte burada devreye fosfodiester bağı dediğimiz çok sağlam bir bağ giriyor. Nükleotitler bu bağ sayesinde sanki bir trenin vagonları gibi ard arda diziliyorlar. Bu bağlar o kadar güçlü ki zincirin omurgasını oluşturuyor ve milyonlarca nükleotidi bir arada tutarak sapasağlam bir yapı ortaya çıkarıyor. Evet, yapı taşlarını gördük. Şimdi sıra geldi bu taşlarla inşa edilen iki büyük şahesere, DNA ve RNA. Hadi gelin bu iki ustayı daha yakından tanıyalım. İşte DNA ve RNA arasındaki temel farklar karşınızda. Şekerleri farklı, bunu zaten konuşmuştuk. DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz var. Kullandıkları harflerden biri de farklı. DNA, timin, T kullanırken RNA onun yerine urasil, U kullanıyor. Ama en büyük fark yapılarında. DNA genellikle çift sarmallı, böyle burgulu bir merdiven gibi. RNA ise çoğunlukla tek zincirli, daha esnek bir yapı. Bu farklar tabii ki görevlerini de etkiliyor. DNA, genetik bilgiyi depolayan kalıcı bir arşiv gibiyken, RNA, bu bilgiyi alıp işleyen bir aracı, bir postacı gibi çalışıyor. Şimdi konuyu biraz daha daraltalım ve sadece DNA'ya, o hepimizin bildiği ikonik çift sarmal yapısına odaklanalım. Bakalım bu muhteşem yapının sırrı neymiş? Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. İyi de bu burgulu merdivenin iki kolu nasıl oluyor da birbirinden ayrılmıyor? Milyonlarca basamağı olan bu yapıyı bir arada tutan güç ne? İşte cevabı. O genetik harflerimiz olan bazların arasındaki özel bir çekim gücünde yatıyor. Bu sırrın adı hidrojen bağları. Bunlar tek başlarına çok güçlü bağlar değil ama milyonlarcası bir araya gelince DNA'yı bir arada tutan bir fermuar gibi işliyorlar. Ve bu eşleşme, bu fermuar asla rastgele kapanmıyor. Çok net bir kural var. Adenin A her zaman karşısına timini T alır, guanin G ise her zaman karşısına sitozini C alır.
İşte bu kurala komplementer yani tamamlayıcı baz eşleşmesi diyoruz. Bu kadar basit ve net. Hani az önce bazların boyutlarından bahsetmiştik ya, büyükler ve küçükler diye. İşte o kuralın arkasında harika bir mantık var. Her zaman büyük bir pürin küçük bir pirimidinle eşleşiyor. Yani adenin ya da guanin her zaman timin ya da sitozinle çift oluyor. Neden? Çünkü böylece merdivenin basamakları yani DNA'nın genişliği hep sabit kalıyor. Ne daralıyor ne genişliyor. Mükemmel bir mühendislik, tam bir simetri. Hatta daha da detaya inersek, adenin ile timin arasında 2 tane hidrojen bağı kurulurken, guanin ile sitozin arasında tam 3 tane kuruluyor. Bu ne demek? Guanin-sitozin bağı, adenin-timin bağına göre daha sağlam, daha güçlü demek. Dolayısıyla bir DNA molekülünde ne kadar çok GC çifti varsa, o molekülü ikiye ayırmak için o kadar çok enerji harcamanız gerekir. Bu da molekülün dayanıklılığını etkileyen önemli bir detay. Evet, epey bir şey öğrendik. Şimdi isterseniz şöyle bir durup, aklımızda kalması gereken en önemli noktaları hızlıca bir özetleyelim. Unutmamamız gereken en temel kural şu: DNA'da adenin sayısı her zaman timin sayısına eşittir. Aynı şekilde guanin sayısı da her zaman sitozin sayısına eşittir. Bu da demek oluyor ki toplam pürin sayısı A artı G, toplam pirimidin sayısına C artı T'ye her zaman eşit olmak zorunda. Bir tür biyolojik denge yasası gibi. Ve tabii işin içine RNA girince denklemin T tarafına urasilin geçtiğini de asla unutmuyoruz. Artık DNA'nın ne kadar zarif ve kararlı bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Ama asıl heyecan verici soru şimdi geliyor. Bu kadar stabil, bu kadar sağlam duran bir bilgi kodu nasıl oluyor da harekete geçip yaşayan, nefes alan bir organizmayı oluşturan binlerce farklı proteini inşa etmek için kullanılıyor? İşte bu devasa sorunun cevabı bir sonraki anlatımımızın konusu olacak. Merakla kalın. Vücudumuz bazı maddelere çok az ihtiyaç duyar ama eksikliğinde tüm sistem aksar. Peki bu küçük ama kritik maddeler nelerdir? Bugün metabolizmanın düzenli çalışmasında büyük rol oynayan vitaminlerin neden vazgeçilmez olduğunu keşfedeceğiz. Vitaminler sağlıklı büyüme, gelişme ve yaşamın devamlılığı için gerekli organik moleküllerdir. Canlılık için vazgeçilmez olan protein, karbonhidrat ve lipid gibi moleküller birçok canlı tarafından yeterli ölçüde üretilir. Fakat vitaminler vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretilmediği için besinlerden veya bazı sentetik kaynaklardan alınmalıdır. Bu nedenle vitaminler temel besin maddeleri olarak da adlandırılır. Bazı vitaminler, K vitamini ve bazı B vitaminleri gibi ise bağırsak mikrobiyotası veya güneş ışığı, D vitamini gibi yardımıyla vücutta üretilir. Peki nedir bu mikrobiyota? Mikrobiyota, belirli bir ortamda yaşayan mikroorganizma topluluklarının tamamına denir. Vitaminler, protein, karbohidrat, lipid ve nükleik asitler gibi biyolojik açıdan önemli diğer organik moleküllerden çeşitli yönleriyle farklıdır. Bu organik moleküller, hücrelerin, dokuların ve organların yapısını oluştururken, vitaminler bu yapıların bir parçası olmak yerine vücudun çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarını düzenler. Vitaminler sindirime uğramaz, ayrıca bunlardan enerji elde edilmez. Bunun yerine enerji üretiminde rol oynayan metabolik süreçlere aracılık ederek bu süreçlerin gerçekleşmesini kolaylaştırır. Hücrelerde görevlerini yerine getirmek için diğer organik moleküllere oranla daha az miktarda ihtiyaç duyulur. Çoğu vitamin yüksek sıcaklıktan, ışıktan, oksijen varlığından, asit ve bazdan etkilenerek bozunur. Tüm organizmaların vitamin gereksinimleri aynı değildir. Örneğin askorbik asit yani C vitamini insanlar tarafından üretilemediği için vitamin olarak tanımlanırken diğer canlıların çoğu bu vitamini sentezleme yeteneğine sahiptir. Vitaminler genellikle A, B, C gibi alfabenin seçilmiş harfleriyle isimlendirilir. Aynı zamanda niasin ve folik asit gibi kimyasal adları da bulunur. Vitamin terimi, belirli bir vitaminle bağlantılı biyolojik aktivite gösteren bir dizi bileşiği de ifade edebilir. Örneğin A vitamini 4 farklı karotenoik bileşik grubunu içerir. Benzer şekilde B vitamini de metabolik reaksiyonlarda görev alan enzimlerin çeşitli koenzimlerini içeren vitamin grubudur. Vitaminler genel olarak öncül molekül, provitamin olarak alınır ve vücutta enzimatik olarak değişikliklere uğrayarak aktif formlarına dönüştürülür.
Vitaminler, yağda çözünenler ve suda çözünenler olarak sınıflandırılır. Vitaminlerden A, D, E ve K, yağ yapılı ve hidrofobik, yani suyu sevmeyen özellik taşırken, C vitamini ve tüm B vitaminleri polar ve suda çözünebilir özellik taşır. A vitamini, retinoidler ve karotenoidler olarak bilinen bileşiklerden oluşan bir vitamindir. Gözdeki görme pigmenti olan retinoidler, ışığın algılanması sürecinde aktif olarak görev alır. A vitamini, organizmanın bağışıklık yanıtını, cilt hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini düzenler. Vücudu dış etkenlere karşı koruyan ve enfeksiyonları engelleyen mukozal sistemlerin korunmasına da yardımcı olur. A vitamini eksikliği, karanlıkta görmede zorluk çekilmesiyle karakterize gece körlüğü, bağışıklık sistemi zayıflığı ve çeşitli cilt hastalıklarına sebep olur. A vitamini, tereyağı, yumurta sarısı, bal kabağı, tatlı patates, lahana, havuç, ıspanak, kuru kayısı gibi birçok besinde bulunur. D vitamini steroid yapısına sahip bir vitamindir. D vitamini güneş ışığındaki ultraviyole B sayesinde inaktif formda deride sentezlenir. İnaktif D vitamini önce karaciğerde, sonra da böbrekte bazı reaksiyonlardan geçerek aktif D vitaminine dönüşür. Böbrekler aktif D vitamini ile bağırsaklarda kalsiyum ve fosfat taşınmasını artırırken kemiklerin kendisi için gerekli mineralleri almasını sağlar. En iyi bilinen görevi kalsiyum ve fosfor emilimini artırarak kemiklerin ve dişlerin sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bağışıklık sistemi fonksiyonlarını da düzenler. Yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünlerinde fazlaca bulunur. E vitamini, 8 farklı bileşikten oluşan güçlü bir antioksidan vitamindir. Hücre zarını ve diğer yağ yapıdaki bileşenleri toksik bileşiklerin etkilerine karşı korur. Ay çekirdeği, badem, mango, kivi, avokado, yer fıstığı, badem yağı gibi besinler E vitamini bakımından zengin besinlerdir. Antioksidan, serbest radikaller adı verilen kararsız moleküllerin oluşturabileceği hücresel hasarın engellenmesinde görevli maddelerdir. K vitamini, kanın pıhtılaşma faktörlerini aktive ederek kan kaybını önleyen ve kemiklere kalsiyumun bağlanmasını sağlayarak kemik yoğunluğunu artıran lipid yapılı moleküllerdir. Sindirim sistemindeki bakteriler tarafından üretilir, fermente gıdalarda ve hayvansal ürünlerde bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, kuru yemişler, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri gibi besinlerde K vitamini bulunur. B vitamini en fazla çeşidi olan ve suda çözünen vitamin grubudur. B vitamini grubundaki vitaminler kimyasal veya fizyolojik olarak birbiriyle ilişkili olmamasına rağmen hepsinin en önemli ortak özelliği enerji verici metabolik reaksiyonlarda görevli enzimlerin koenzimleri veya bunların sentezi için öncül molekül olmalarıdır. Biyokimyasal reaksiyonlarda koenzim olarak görev alır ve enerji metabolizmasının düzenlenmesinde görevlidir. Vücut büyümesiyle gelişimi, sağlıklı cilt, sinirlerin ve kalbin düzgün çalışması, ayrıca kırmızı kan hücresi oluşumu için de gereklidir. Somon, kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, kabuklu deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, fındık, badem ve ayçiçeği tohumları gibi besinler B vitamini içerir. C vitamini, askorbik asit olarak da bilinen ve suda çözünen kuvvetli bir antioksidan moleküldür. Limon, portakal, greyfurt gibi narenciyeler ve kırmızı biber, yeşil biber, brokoli gibi sebzeler C vitamini açısından zengindir. Cildin, bağ dokularının, kemiklerin ve dişlerin temel yapısal proteini olan kolajenin sentezinde görev alır. Enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasını güçlendirir. Evet, şimdi vitaminler videosunu izleyelim. Vitamin nedir? Vitaminler, vücudumuzdaki pek çok sürecin yürütülmesinde, organ ve sistemlerimizin sağlıklı çalışmasında görev alan organik moleküllerdir. İnsan için bir ihtiyaçtır, ancak bizler vitamin sentezleyemeyiz. Bununla birlikte mikrobiyotamızın bir parçası olan bazı bakteriler bazı vitaminleri üretebilir. İnsan vücudunda 13 vitamin kullanılmaktadır. Bunlar A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E ve K vitaminleridir.
A, D, E ve K vitaminleri yağda çözülen vitaminler olarak gruplandırılır ve karaciğerde depolanır. Diğer vitaminler suda çözünür. Hemen her vitamin vücutta birden fazla fonksiyonun yerine getirilmesinde rol oynar. Mesela A vitamini görme, hücre bölünmesi, üreme ve bağışıklık için gereklidir. Ayrıca kansere sebep olabilen serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyucu özelliği vardır. B12 vitamini alüvar oluşumunda, sinir sisteminin düzgün çalışmasında, DNA'nın üretilmesinde rol oynar. Yetersiz beslenme veya vücudun alınan vitamini çeşitli nedenlerle kullanamaması gibi durumlarda hipovitaminöz veya vitamin eksikliği meydana gelir. Bir örnek verecek olursak, D vitamini eksikliği iskelet sistemi ve bağışıklık sisteminde sorunlara yol açar. D vitamini yönünden eksik beslenen çocuklarda raşitizm adı verilen hastalık meydana gelir. Sağlıklı beslenen, vitaminlerin emilmesi, kullanılması ve depolanması ile ilgili herhangi bir sağlık problemi olmayan bir kişinin vitamin takviyesi almasına gerek yoktur. Ancak günümüzde hekime görünmeden kendinde eksik olduğunu düşünerek veya yüksek dozda kullanırsa hastalıklardan daha iyi korunacağını zannederek vitamin alan pek çok insan vardır. Halbuki bazı vitaminlerin vücuda ihtiyacından fazla yüklenmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Buna hipervitaminoz veya vitamin zehirlenmesi adı verilir. Bu nedenle hekime danışmadan ezbere vitamin kullanılmamalıdır. Yağda çözünen vitaminler A, D, E, K vitaminleridir. A vitamini hücre yenilenmesinde, bakteri ve virüslere karşı vücut direncinin desteklenmesinde ve güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmada görev alır. Havuç, sarı turuncu sebzeler ve meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ve balık yağında bulunur. Eksikliğinde gece körlüğü, büyümede düzensizlik görülür. D vitamini, kalsiyumun kemiklerdeki emiliminde, bağırsaklardan fosfat ve kalsiyum iyonlarının emiliminde, bağışıklığın güçlenmesinde, kas ve sinirlerin düzgün çalışmasında ve kanserin önlenmesinde rol alır. D vitamini, süt, peynir, balık yağı ve yumurtanın sarısında bulunur. Besinlerden alındığı gibi güneş ışığında deri altında da sentezlenir. Eksikliğinde bir kemik gelişimi hastalığı olan raşitizm görülür. E vitamini, hücre yenilenmesinde, üreme organlarının gelişmesinde, damar sertliğini önlemede, kas dayanıklılığının artmasında görev alır. Kansere karşı koruyucudur. Tahıllardan elde edilen yağlarda fındık, brokoli, ıspanak, et ve sütte bulunur. Eksikliği, kısırlık ve erken yaşlanmaya sebep olur. K vitamini, kanın pıhtılaşmasında ve yaraların iyileşmesinde görev alır. Ispanak, yulaf, lahana, domates ve soya fasulyesinde bulunur. Gıdalardan alınmasına ek olarak bağırsak bakterileri tarafından da selülozdan sentezlenir. Eksikliğinde hastalıklara yakalanma riski artar, kanın pıhtılaşması gecikir. A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen, vücuttan atılamayan vitaminlerdir. Vücuda fazla alınmaları, böbrek hastalıklarına, saç dökülmesine, halsizliğe yol açabilir. Eski denizcilerde görülen skorbut hastalığının C vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceğini hiç düşündünüz mü? C vitamini, hücreler arası madde yapım ve korunmasında, bağışıklığın güçlenmesinde, hemoglobin oluşumunda, sinir sisteminin düzenli çalışmasında görev alır. Portakal, limon, ananas, çilek, greyfurt, siyah frenk üzümü ve çiğ sebzelerde bulunur. Eksikliğinde halsizlik, kolayca kanayan diş etleri, diş etlerinin çekilmesine yol açan skorbut hastalığı, iştah azalması, eklemlerde şişmeler, deride kuruluk ve çatlamalar görülebilir. Suda çözünen diğer bir vitamin olan B vitamini, sinirsel ve zihinsel faaliyetlerin düzenlenmesinde, karbonhidrat metabolizmasında ve dolaşım sistemi faaliyetlerinde görev alır. Baklagiller, lahana, karnabahar gibi çiğ sebzeler, yumurta, süt, karaciğer, et ve balıkta bulunur. Yetersizliğinde kalp yetmezliği, yürüme bozukluklarına yol açan beriberi, ishal gibi sindirim problemleri, unutkanlık ve bunama belirtileriyle kendini gösteren pellagra hastalığı görülür. Vücutta depolanamayan, suda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla atılır. Ancak vücudun atabileceğinden daha fazla alınması durumunda suda çözünen vitaminlerin de zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Bu vitaminlerin vücuda yüksek dozlarda alınması durumunda çarpıntı, baş ve karın ağrısı görülebilir. Bugün gördük ki nükleik asitler hücrenin genetik bilgisini taşırken, vitaminler metabolizmanın düzenli işlemesine yardımcı olur. Ama akla şu soru geliyor. Hücrede hangi organik molekülün bulunduğunu bilim insanları nasıl anlayabiliyor?
Bir sonraki derste organik moleküllerin tayininde kullanılan ayıraçlarla bu sorunun cevabını deneyler üzerinden keşfedeceğiz.